Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız bağlamamızı nasıl akort yapacağımızı öğreneceğiz. Bu çalışmada öncelikle bize ne lazım? Bir akort cihazı. Bir akort cihazı satın alabilirsiniz veya da telefonunuza uygulama olarak indirebilirsiniz. Şimdi bağlamadaki telleri daha önceki derste görmüştük. Ne dedik? Alt tel, orta tel, üst tel. Niye grup olarak düşünüyoruz? Çünkü akort yaparken de yine aynı seslere belirteceğiz. Aynı seslere akort yapacağız. Yani alttaki 3 telimizi de aynı notaya akortlayacağımız için alt tel, orta tel ve üst tel olarak 3 tel mantığında düşünmeliyiz çalışmayı. Elimizdeki bağlamanın boyutuna göre de değişiyor bu. Yani şuradaki tekne boyutu orantısında sap boyutu olur. Bu da ne demektir? Eğer bağlama her akorta çekmeyecektir anlamında. Şu an benim elimdeki bağlamam 42 tekne. Yani 42 tekne olduğunu hemen dipnot olarak şunu da belirteyim. Sapla tekne çoğu kez eşit yapıyoruz. Veya da 1 santim daha kısa, daha fazla çeksin diye daha kısa yaptığımız zamanlar oluyor. Yani böyle bir bağlamayı C'ye akortlamak ki fazlasını çekiyorsa bile çekmemek daha mantıklıdır. Çünkü teneke olacaktır. Ve hemen hemen öğrenci bağlaması dediğimiz veya üst kalite bağlama dediğimiz farklı ölçüde değilse 38, 39, 40 tekne gibi, 42 tekne gibi bağlamaları C'ye veya Do'ya çekiyoruz. Şimdi bağlamamızı C'ye çekmek ne demek? Evet, bir uygulamasını yapalım şimdi. Cihazımızı tanıyalım. Ama öncelikle şunu belirteyim. Bu cihaz bu marka olmak zorunda değil. Çünkü bütün akort cihazların mantığı aşağı yukarı aynıdır. Telefonunuzdaki akort cihazıyla buradaki akort cihazının mantığı da aynıdır. Açma kapama düğmesi, mod dediğimiz düğme. Modda neler oluyor? Akort cihazı ekranımız. Değiştirelim modumuzu. Dışarıya sound verir. Yani şan derslerinde doğru notaları alabilmek için kullanırız. Diğeri metronom. Metronom da çok fazlasıyla çalışacağız zaten. Hızlarımızı metronoma göre egzersiz yaparken veya türkü icra ederken metronoma göre çalışacağız. Aynı zamanda diğer tuşlarını da tanıyalım hemen. Şurada akort cihazı ekranına geçtim tabii ki. Önemli olan bir husus var. 440 rakamı sabit kalacak. Buradaki rakam şayet değişirse mutlaka bunu 440'a alıyoruz. Tempo veya pik dediğimiz tuşta eğer ki metronomdaysanız tempo tuşu, akort cihazı ekranındaysanız ise şuradaki 440'ı ayarlar bu tuşlar. Diğeri ise akort cihazı ekranında çalışmıyor. Yapacağımız işlem bağlamamızda buradaki harflere ve buradaki ibreye dikkat ederek bağlamamızın akortunu yapalım. Şimdi hemen hızlıca uygulamasına geçelim. Evet, dedik ki derslerimizde C bağlamayla çalışacağız. Çünkü hemen hemen birçok öğrencimizin elindeki bağlama C'yi çekebiliyor. Akortum şu anda tam ama bozayım önce. Evet, akortumuzu bozduk. Cihaza göre nasıl yaparız? Biraz uzun bir işlem olacak ama en sağlıklı işlem yapabileceğiniz en sağlıklı işlem bu şekilde. Alt tellerimizde E olacağını söylemiştik. Alt tele bakıyoruz. Hatta daha fazla gevşetelim. Şu anda alt telimiz D. Yani biz bir adım daha E'ye kadar gitmemiz gerekiyor. İleri gideceğimiz için ne yapacağız? Kulağa sıkacağız. Ama turlar halinde değil. Ufak ufak. Ekranda E'yi gördük ama yanında bemol işareti var. O da olmayacak. Salt E. Evet, salt E çıktı. Şimdi de dikkat edeceğim husus ibre. İbre tam ortaya gelecek. İbre şu anda sol tarafta. Sol taraftaki ışık kırmızı yanıyor zaten. Tabii benim konuşmamı da aldığı için bazen yeşil yanabiliyor. Tele vuruyorum şimdi. Şu anda alt telin birincisini E'ye ayarladık ve yeşil ışığı yaktık. İkiyi de ayarladık. Alt tellerimiz ayarlandı. Şimdi geliyoruz orta tele. G diyez diyor. G'de yolumuz bitiyordu ama
G'den sonra yol başa döndüğü için ne yapacak? A'ya. Zaten biz A'yı istiyoruz orta telde. Evet, A'yı bulduk. Farkındaysanız biraz geçtim. Tekrar ufak bir şekilde gevşettik. Yine A'ya geri getirdik. Şimdi geçiyorum üst tele. Orta telin 2 tanesini de A harfine getirdik ve ibreyi ortaladık. Bu da A'da. Bunun B olmasını istiyorduk. Yine ileri gideceğiz. Hatta özellikle fazla sıktım ki C'ye gittim. Ne yapıyorum? Geri döneceğim. Gevşetiyorum yani. Bam'ı da, üst bam'ı da yine B yapıyorum. Evet, akortumuz tamam. Evet. En sağlıklı şekilde ayarlayacağımız şekil akort yapma şekli yine akort cihazıyla olacağı için bir akort cihazı programı indiriyoruz veya da bir akort cihazı satın alıyoruz. Hangisi size daha mantıklı gelirse. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cihazı kullanırken bir yolumuz var. Yol A'dan başlıyor G'ye kadar. A, B, C, D, E, F, G. Bunların nota olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Şimdi notasal olarak değil de yani pratik bir şekilde bakarsanız buna, şimdi bu yol olarak düşündüğümüzde neden yol olarak düşündük? Bir gidişat var A, B, C'de veya geri dönüş var. Alt telimiz E'ye ayarlamamız gerekiyor dedik. Eğer ki telimiz kırılmadıysa şayet F'ye geldiyse siz bunu şimdilik geri çekin. Tekrar geri E'ye getirin. Çünkü çalışmalarımızı hep C'de yapacağım için aynı akortta da olacağı için çalışmalarımız. Onun için ben C'yi anlatıyorum bugün. Veya tele vurduk D gösteriyor. Yani bir tur dediğim böyle kulağın bir turu değil ama ufak bir şekilde onu E'ye getireceğiz. Bu şu anlamına geliyor. D'deysem gerideyim, F'deysem ilerideyim. E'yi bulmam gerekiyor. E harfini bulduktan sonra da dikkat edeceğim husus ibre. İbre sağda ya da solda olmayacak. Tam ortada. Ve cihazların birçoğunda zaten ibre ortaya geldiğinde yeşil ışık yanar. Deriz ki evet, şimdi akortumuz oldu. Hemen hemen hepsinin mantığı aynı arkadaşlar. İbre harf 440. Yani bundan ibaret. Ve akort yapmanızda çok kolay bir şekilde, sesleri duymanızda çok kolay bir şekilde akort cihazıyla daha kolay olacak. Çünkü ilk etapta tel kırabilirsiniz veya da işte ne bileyim akort olmadığı için sazdan lezzet alamazsınız ve çalışmalarınız lezzetsiz bir şekilde, hoş olmayan bir şekilde gider. Şunu da diyebiliriz. Akort yaparken mutlaka kulak verin seslere. Çünkü devamlı akort cihazıyla akort yapma gibi bir lüksünüz olmayabilir. Yani akort cihazı başka bir yerde olabilir. Yani duymaya çalışın sesleri. Bu şekilde aynı zamanda sesleri de ezberleyin. Akort yaparken hızlı bir şekilde kulaktan da akort yapabiliyor olmanız gerekiyor. Örneğin hani bu uzun bir şey değil. Onun için videoda örnek verebiliriz. Bu telimizi bozduk arkadaşlar. Şunu duymaya çalışın. Yani bunu birçoğunuz duyacağınızdan eminim. Birisi geride, birisi ileride seslerin. Yani birisi kalın, birisi ince. Ne yapıyorum? Eğer ki ince tele, şu tele getireceksin hepsine, ufak bir şekilde yine sıkıyoruz. Evet, akortumuz tam oldu. Yani bunları duymaya da çalışın. Hep cihazla gitmek de çok da şey değildir, faydalıdır ama bulamadığınız zaman da cihaz olmadığında bağlama çalmayacak mısınız? Elbette ki çalacaksınız. Duyarak akort yapmanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Akort dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Ve dedik ki hep C'de çalışacağız. Akortlarımızı C çekeceğiz. Çünkü hemen hemen hepinizin elindeki bağlamalar C çekebildiği için C'yi seçtim özellikle. Onun için elimizdeki bağlamalarımız C olacak. Bugünden itibaren C'ye çekmeye başlayın akortlarınızı arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.